Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık ve çok güzel bebek hırkasını çalışacağız. Bebek hırkası, çocuk hırkası, hatta kendinize dahi örebilirsiniz. Arkadaşlar 2 tane motiften oluşan muhteşem bir hırka. Şöyle hemen kapşonunu da göstermek istiyorum. Şöyle pomponlu. Hemen içinde göstermek istiyorum. Elimde uygun bir düğme olmadığı için şöyle kendim sık iğnelerden ördüğüm şöyle minik düğmeler yaptım. Çok da şirin oldu. Sadece 2 motiften hırka da diyorum ama birazcık kalın mont olarak dahi giydirebilirsiniz. İçine astar takıp mont niyetine kullanabilirsiniz. O kadar tok bir hırka oldu. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Muhteşem. Hemen iplerimden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle elimde kalan ipler vardı. Yani hepsi tam ipler değildi. 4'ü de yarım yarımdı. Yani 4 renkten birer tane aldığınızda 2 tane hırka yapabilirsiniz. Çünkü yarım oldukları halde benim elimde kalan yünlerim bunlar. Hemen yünlerimin markasını da vermek istiyorum. Nako denimle ördüm. O yüzden zaten böyle kalın kalın oldu. Kullandığım tığ numarası ise 3,50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsin. Hemen ölçülerini de vermek istiyorum hırkamın. Şöyle hemen koltuk altından ölçtüğümüzde 28 santim. Şöyle hemen omuzdan ölçtüğümüzde omuzdan aşağı yine 27-28 santim geliyor arkadaşlar. Ona göre kendi kararınızca yapabilirsiniz. Ben ölçmediğim için, göz kararı yaptığım için tahminen 9 ay 1 yaş arası çocuklara uygun olur diye düşünüyorum. Ama sizler ölçerek yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve istediğiniz ip türü ve elinize yatkın herhangi bir tığla da örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, unuttuğum başka bir şey olursa açıklamalar bölümüne açıklama olarak yazarım. Evet, isterseniz bu güzel hırkanın yapımına hemen bir an önce başlayalım. Ben de sabırsızlanıyorum başlamak için. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki tamamen kanalım ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı da yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu güzel videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Halkamın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan daha. Bu 3 tane ikili trabzan gruplarımız toplamda 6 tane olacak. 2 tane yaptık. 1, 2, aralara 2 zincir çekerek 6 gruptan oluşan ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptık. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Sihirli halkamın ipinden tutup şöyle birazcık ortayı küçültüyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Beşinciyi yapıyorum. Yine araya 2 zincir çekerek 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Sihirli halkamın ipinden tutup iyice ortayı kapatıyorum. Şu şekilde. 2 zincir çekiyorum.
ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şu şekilde olacak. Ve burada hemen ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Şöyle beyaz renkle devam etmek istiyorum. Sizler renk kombinasyonunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İpimi bir düğüm attım ve herhangi bir 2 zincirlik bölüme batıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Bakın arkadaki şu ipi de şöyle tutarak arada yürütüyorum. Daha sonra o ipleri saklama gereği duymayacağız. Şimdi köşelerimizi yapıyoruz. İlk köşenin yarısını yaptım. Arada zincirim yok. Diğer zincir boşluğuna geçtim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir 2 zincir boşluğuna. Bakın. Diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyorum. Direkt tığın başını dolayıp boşluğa geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan şeklinde tüm boşlukları dolduruyorum. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp dönüyorum hemen. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada ilk başladığımız noktada yarım köşe yapmıştık ve aynı yere batırıp köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak 2 ve 3, 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Tüm ipleri arada yürüttüğüm için şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın direkt bu ipleri şu şekilde kesebiliriz. Bakın bunlar zaten saklandı. Şöyle kesiyorum. Sihirli halkamı da sökülmemesi için iyice sıkıyorum. Daha sonra daha ince bir tığ alıp şöyle düğümlüyorum ki çözülmesin. Evet. Daha sonra sihirli halkamı ipini saklıyorum ki devam ederken elimize takılmasın ve daha temiz bir şekilde örebilelim. Evet. Şöyle iyice saklamak istiyorum çünkü ben bu hırkayı hediye vereceğim. O yüzden biraz muhtazam yapmak istiyorum. Evet. Şunu da keselim. Gördüğünüz gibi tertemiz bir görüntüsü var. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle yeşil rengim var. Hemen yine ipime bir düğüm atarak başlıyorum. Ve yine şöyle 2 zincir çektiğimiz bölümden başlıyorum. Bu 2 zincirlik bölümlerimiz bizim köşelerimiz. 2 zincir çektim. Yine arkada iplerimi yürüterek çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Aralarda geçişlerde zincir yok arkadaşlar. Tığın başını doladım. Bakın buradaki ara boşluğa batıp buraya sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşeye geldim. Köşelerimiz aynı. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Evet. Ve şuradaki boşluğa sadece 3 tane ikili trabzan. 1 2
ve 3. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Yine köşe, ara boşluğa 3 tane olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bitişte yarım köşemi tamamlıyorum 3 tane ikili trabzan yaparak. İki zincir ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. Diğer rengime geçebilirim artık. Şöyle bakın, bir bombelenme olacak. Bunu zaten istiyoruz olmasını. Şöyle bir bombelenme olduğunda, bakın marullanma olduğunda sakın endişe etmeyin. Bu zaten olması gereken bir şey. Hemen yine köşeden yeni rengimle başlıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir. Yine yarım köşe ve arkadan ipimi gizleyerek devam ediyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın, ilk boşluğumuz bir taneydi. Şimdi 2 tane oldu. İlk boşluğuma batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine hiç zincir yok. Diğer boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra köşeme geldim. Köşeme yine 3 tane ikili trabzan. İki zincir çektim. Aynı köşenin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tekrar yine bu boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bir üst sırada buradaki boşluklar 3 tane olacak, 4 tane olacak, 5. Her sırada bir artacak arkadaşlar. Bu şekilde her sırada devam edeceğiz. Zaten çoğu arkadaş biliyor ama yine de ben şöyle 4 sıra göstermek istedim. Ben kullandığım iplerle toplamda 11 sıra öreceğim. Sizler ipinize bağlı istediğiniz sırada ve öreceğiniz yaşa göre kendinize dahi yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben hemen bu şekilde 11 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 11 sıra ördüm. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm bu şekilde. Bu motiften toplamda 2 tane öreceğiz. Ben daha önce bir tane daha örmüştüm. Şimdi bunları birleştirmeye sıra geldi. Ama kafanızı karıştırmadan nasıl birleştireceğimizi bakın. Şöyle uçlardan, çok pardon. Bakın şu şekilde tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde katlıyorum. Kollarımız ve beden bölgesi. Diğerini de aynı şekilde katlıyorum. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. Zaten gördüğünüz gibi hırka modeli çıktı. Nasıl birleştireceğiz? Bakın, eğer benim gibi tığ ile birleştirmek istemiyorsanız bir sıra daha aynı şekilde örüp, yani 12 sıra olması gerekiyor. Ben 11 sıra ördüm. 12. sırayı da birleştirerek öreceğim için. Ama sizler ben dikmek istiyorum derseniz, dikerek birleştirmek istiyorum derseniz 12 sıra öreceksiniz. Daha sonra dikerek birleştireceksiniz. Birleştirme noktalarımız, bakın şuradan şöyle gruplarımız vardı ya. 1, 2, 3, 4 grubu dikmeyeceğiz. Yani birleştirmeyeceğiz. Pardon. 3 grubu. Bir sırada üste gelecek çünkü. Şöyle birleştirmeyeceğiz 4 grubumuzu. Diğer bölümü bu şekilde birleştireceğiz. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 grubu birleştirmiyoruz. Geri kalan tarafı birleştiriyoruz arkadaşlar.
Daha sonra da sırt bölümünü birleştiriyoruz. Ben kafanız karışmasın diye bu şekilde anlattım. Ben hemen ipime düğümümü attım ve yine aynı şekilde başlıyorum. Yine 2 zincir çekerek başladım ve yine yarım köşe ile başlıyorum. Zaten burayı tamamen göstermeme gerek yok. Sadece kol birleştirme yerini göstersem yeterli olacaktır. Buralar yine aynı. Bakın bu şekilde tüm bölümü örüyoruz ve şurada 1 2 3 4 taneyi de örüyoruz. Geri kalan yeri örmüyoruz. Daha sonra ben size nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bakın. Şuradan şu şekilde geldim. Şu şekilde tam şu bölümde bakın. Burası bizim yaka ve kol bölümümüz. Burası yaka ve kolumuz. Bakın. Şöyle tam bu bölümde şöyle şurayı şunu saymıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Geri kalanını birleştireceğim arkadaşlar. Biraz yakınlaştıralım. Evet, biraz yakınlaştırdım. Şimdi öre öre birleştireceğiz. Nasıl mı? Buradan hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5.'nin ilk trabzanından tığımı batırdım. Ve şuradaki ilmeği içinden geçirdim. Daha sonra hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İlmeği uzatıyorum. İkinci trabzana batıyorum. İlmeği ikinci trabzanın içinden geçiriyorum ve buradaki ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim ve buraya üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şöyle de hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleşmiş oldu. Buradan da 4 tane, şu baştakilerini saymıyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 tane gördüğünüz gibi birleştirmemiş olduk. Ve hemen karşıdaki trabzanın ilkine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Hemen buraya geliyorum ve karşıdaki boşluğa battım. Birinci trabzanımı yaptım. Uzattım. İkinci ilmeğe battım. Hem örmüş oluyorum hem de bu sırayı bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Eminim ki anlaşıldı. İnanılmaz kolay. Normalde kaydırmalı birleştirme de yapıyoruz. Ama bence bu hepsinden kolay. Evet, bakın. Buraya yine üçüncüyü yapıyorum. Evet. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Çok muntazam bir şekilde birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde bakın 3 tane bölümü bitirdik grubu. Hemen karşıdaki gruba geçiyorum. Bakın karşıdaki gruba geçtim. İlmeği içinden geçirdim ve hemen bu taraftakinin karşısına geçiyorum. Ve bir ikili trabzan yaptım. Böyle tek tek karşılıklı batarak birleştirmeme devam ediyorum. Diğerini hem sırt bölümünü hem de bu şekilde kol bölümünü birleştireceğiz. Ama dediğim gibi çok kolay, gördüğünüz gibi de hem çok muntazam bir şekilde birleşiyor hem de bakın hiç arada boşluk olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sona doğru yaklaştım. Sadece bir grubum kaldı. Bir bakın. Şöyle burada sonda şöyle yine aynı şekilde devam ediyorum. Böyle ben örerek devam edeceğim.
Bayağıdır ördüğüm için böyle birleştirirken de bazen bakın üçüncüye de batırıyorum burada. Evet. Üçüncüyü yaptım. Yani bu bölümü gördüğünüz gibi bitirmiş oldum. Şimdi şu kolun etrafını çerçeveleyeceğim. Şimdi şurada kafanız karışmaması için burayı göstermek istedim. Burada şöyle biraz sıkıştıralım şurayı. Biraz ilmek kaçmış. Kötü görünmesin. Evet, burada ne yapıyorduk? Köşemizi yapmak için 2 zincir çekiyordu. Ve normal köşemi tamamlıyorum yine. Ve şöyle döne döne yine kolun etrafını, yani bu parçada birleştirmemiz bitti. Şimdi şöyle kolun etrafını dönüyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kolun etrafını dönüyorum ve hemen bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna bakın geldim. Burada yine yarım köşe ile başlamıştık. Yine burada köşemi tamamlıyorum. Evet, burada yine 2 zincirim var. Yine bakın şöyle zincirin tepesine batıp yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde kolumuzu birleştirmiş olduk. Çok da güzel oldu. Şimdi diğerini hemen alıyorum. Ve diğerini de şöyle getiriyorum. Çok kafanızı çünkü karıştırmak istemiyorum. Bakın şuradan başlayalım. Hemen şöyle şuradan başlayalım birleştirmeye. Şöyle daha net göstereyim. Yine ben şöyle şuradan başlayacağım. Doğaçlama yaptığımız için şöyle baka baka yapıyorum. Bakın yine şuradan başlıyorum. Bakın şöyle uçtan başladım. Yine köşemin yarısını yaparak devam ediyorum. Şimdi nerede birleştirmeye başlayacağız? Hemen onu göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi bu şekilde dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde döndük. Kolu ördük. Şöyle birleştirerek geleceğiz. Burada 4 tane iğne bırakacağız ve burada komple sırtı birleştireceğiz. Şimdi ben şu şekilde şu kolun şuraya gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben şuradan başladım. Şöyle kol kısmının arkasına kadar geldim. Şimdi şöyle çeviriyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Bakın köşemin ilk bölümünü yaptım. 2 zincir çektim. Hemen karşıya geçiyorum. Karşının şöyle göstermek istiyorum. Buraya dokunmuyorum. Buradaki grubu birleştireceğim. İlmeği içinden geçirdim. Ve yine köşemi tamamlıyorum. Birinciyi yaptım. İlmeği uzattım. İkinciye battım. Aslında birleştirmeyi öğrendik ama hani burada kafanız karışmasın diye geçişte burayı da göstermek istedim. İkinciyi yapıyorum.
Hemen üçüncüye geçmeden içinden geçireceğiz. Evet. Eminim sizler de bu şekilde ilk başladığınızda şaşırabilirsiniz. Bakın bu grubu bu şekilde bitirmiş oldum. Bakın. Daha sonra grup grup yine devam edeceğiz yapmaya. Bakın ikinci gruba geldim. Şöyle. Evet. Karşıya geçiyorum. Az önce gösterdiğimin aynısı arkadaşlar. Bakın şöyle çevirdiğimde şöyle yine bu. Evet, buradan yine 4 taneyi örmeyeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle 4 tane kalasıya kadar hemen burayı birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde birleştirdim. Bakın burada 1 2 3 4 taneyi bıraktım. Gördüğünüz kaç taneyi birleştirmişiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi birleştirdik. 4 taneyi birleştirmedik ve buradan şu köşeye gelene kadar birleştirmeden tek tek örüyorum. Kol kesimim bitti. Şimdi sadece sırtı birleştirip bu bölümü bitirmiş olacağız. Şöyle şuraya gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet. Şöyle bu bölümü bitirdim. Yaka kısmım, kol kısmım. Hemen diğerini getiriyorum şu şekilde. Bakın. Şöyle ön arka hiç fark etmiyor. Yine de siz göz kararı ayarlarsınız. Bakın. Şöyle şunu şöyle getireyim. Dediğim gibi eğer çok zorlanırsanız şöyle net görün. Çok zorlanırsanız hemen bir iğne ile dikebilirsiniz. Bakın köşenin ilk grubunu örmüştüm. 2 zincir çektim ve hemen buradan bakın şu gruptan değil de köşenin şuradan hemen ilk trabzanından geçiriyorum ve köşemi tamamlıyorum. Birinciyi yaptım. İlmeğimi çıkardım. İkinci trabzanından ilmeğimi geçiriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü. Ve şöyle hemen diğer gruba geldim. Diğer grubun hemen ilmeğinden geçiriyorum ve karşıya geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Bu şekilde sıra sonuna kadar öre öre devam edeceğiz. Birleştire birleştire. Evet, ben şöyle sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim birleştirme işlemim bitti. Ve buradan 2 zincir çekip şöyle bakın arada da iplerimi yine yürütüyorum. Ve buradan sıra sonuna kadar artık devam edeceğim. Şuraya gelene kadar örmeye devam edeceğim. Burada da köşemi tamamlayacağım ve ipimi kıracağım arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben birleştirdim. İpimi kırdım. Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Sıra kapşonuna geldi arkadaşlar. Kapşonunu isterseniz bakın şu şekilde dümdüz örüp birleştirebilirsiniz. İsterseniz de ben şu şekilde bir tane kareyi ördüm. Kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra öreceksiniz ve iki taraftan şu şekilde birleştireceksiniz. Şimdi öncelikle karemizi yapalım. Daha sonra kafanızı karıştırmadan
Kafanızı karıştırmadan anlatayım. Yine motifime bu sefer kare bir motif yapacağız. Hanım Dilendi modeli yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 zincirle başladım. Yine gruplar yapıyoruz. Araya 2 zincir çekerek. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 4 tane grup yapıp hemen dönüyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 grubumuz oldu. Aralarına 2 zincir çekmeyi unutmuyorum. Son olarak yine 2 zincir çektim. Sihirli halkamın ipini iyice çektim ve ortayı küçülttüm. İlk çektiğim zincire batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum ve hemen diğer rengime geçiyorum. Diğer motifle aynı, sadece köşelerimiz daha az, diğerinde 6'ydı, bunda 4. Yine örülme şeklimiz aynı arkadaşlar. Yine 2 zincirlik bölümden battım. 2 zincir. İlk köşemin yarısından başlıyorum. 3 tane çektiğim zincirle beraber ikili trabzan, arada zincir yok. Diğer tarafa geçtim. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı bölüme 3 tane ikili trabzan. Hiç arada zincir yok. Karşı tarafa geçtim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve hemen yeşil rengime geçiyorum. Şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Bunu biliyoruz zaten, göstermenize gerek yok. Ama arkadaşlar, yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle bir 3 sıra başlangıç olarak göstereyim dedim. Evet, 3 tane ikili trabzan. Bakın az önce yaptığımız gibi ara boşluklar her sırada bir tane fazlalaşacak. Köşelerde de yine köşe yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bunu ben toplamda 7 sıra öreceğim. Şu anda 3. sıradayım. Toplamda 7 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim motifim bitti. Toplamda 7 sıra ördüm. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Hemen size motiflerin ölçülerini de vermek istiyorum. Şöyle ördüğüm bu kapşonun motifi tam şöyle 15 santim gelmiyordu. 14,5 santim. Hemen bunun ölçüsünü vermeyi unuttum ama şöyle tek tarafını ölçtüğümde zaten anlayacaksınızdır. Şöyle altıgen motifin bir tarafı 24 santim geliyor arkadaşlar. 24 santim, yani ördüğünüzde, eğer farklı iplerle ördüğünüzde şöyle altıgen motifin bir tarafı, bir köşesi 24 santim gelmesi gerekiyor benim ebatlarımda, eğer hırkayı yapmak isterseniz. Evet, hemen kapşon yerlerimi şöyle göstermek istiyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle ikiye katladığımda şöyle 4 taneyi buraya, yani buralarda 4 tane olacak. Bakın, bir sıra daha öreceğimiz için 4 burada, 4 burada, 8 tane olacak. Şöyle 4'ü arkaya bağlayacağız. 4'ü de buraya bağlayacağız. Ben hemen sarı ipimle şöyle başlamak istiyorum. Aslında siz algıladınız. Eminim ki algıladınız. Ama ben yine de şöyle bir göstermek istiyorum. Ben şöyle şu bölümü örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir bölümünü ördüm. Hemen şuradan
birleştirmeye başlayacağım. Şöyle yapıyorum. Bakın şöyle tersime gideceği için şuradan başladım. Veya şuradan başlayalım. Bakın. Şöyle şuraya birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle birleştireceğim. Birleştirme yöntemim yine aynı. 2 zincir. Yine ilk trabzana battım. İlmeği geçirdim. Ve köşemi tamamlamak için ilk trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine battım. Birleştirme yöntemim aynı. Çok uzun uzun da tekrar anlatmak istemiyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle zaten şuraya kadar denk gelecektir. Tam oturacaktır. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde birleştirdim. Dediğim gibi tam geldi. Yani yarıya kadar tam geldi. Burada bir zincir çekiyorum. Ve bakın burada köşem var. Şöyle köşenin içinden geçirdim. Burayı da sabitlemek için bir zincir daha köşemi tamamlıyorum artık. Burada sadece bir tarafını birleştirdim. Ve bu şekilde tek başına örüyorum. Sıra sonuna kadar tek başına örelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle birleştiğim yeri tekrar göstermek istiyorum. Ve diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğiz ama diğer tarafı hem şu bölümü şöyle hem bu şöyle bölümü hem arkayı hem de burayı birleştireceğiz. Şöyle hemen kafanızı karıştırmadan şöyle eğiyorum şurayı. Hemen ipime bir düğüm attım. İlk köşeden başlıyorum. Şöyle öncelikle 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim ve hemen buradan başlayacağım. Şöyle şu ortadan başlayarak devam edeceğim. Evet. Bakın yine az önce gösterdiğim gibi şöyle şuraya kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar, ben burayı tamamen bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiştik. Hemen şu tepe kısmına birleştirmiş oldum. Şimdi bunu bu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra da yaka kısmını birleştireceğiz. Burası yine aynı. Aslında çok göstermeme gerek yok ama yine olsun. Şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle şu ilkin arasına geçirdim. Ve yan yana yine birleştiriyorum. Şöyle şu başlangıcı göstermek istedim. Kafanız karışmaması için. Ve yine karşıya geçtim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle hemen şunu şuraya kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde geldik. Arkayı birleştirdik. Şimdi de yakayı birleştireceğiz. Yakayı da nasıl birleştireceğiz? Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Bakın bu şekilde birleştireceğiz ve kapşonumuz hazır olacak. Gördüğünüz gibi çok şirin olacak. Bakın.
Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Hemen şurayı da birleştirip ipimi kırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım ve gördüğünüz gibi kapşonum hazır. Mükemmel oldu. Gerçekten ben de böyle tam böyle kalıp gibi oturduğunda sevinçten ne yapacağımı şaşırıyorum. Şöyle ördükçe ve güzellik ortaya çıktıkça gerçekten içimden gelerek yapıyorum. Her zaman dediğim gibi zaten örgüyü sevmeyen yapamaz arkadaşlar. Mümkün değil, yapamaz. Ben böyle bu güzellikleri gördükçe inanılmaz, bundan 2-3 tane daha yapmak istiyorum, o kadar yani. Şimdi lastik kısımlarımıza geldik. Normalde arkadaşlar 3.50 milim ile örüyorum ama lastiklerin biraz sıkı olmasını istiyorum. Yani şurası biraz sıkı olsun istiyorum. Siz isterseniz normal ördüğünüz tığ ile örün. İsterseniz de benim gibi bir küçük numaralı tığ ile örebilirsiniz. Ben 3 numarayla öreceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 milimlikle öreceğim. Birazcık orası dararsın istiyorum. Şöyle hemen istediğiniz renkleri pek söylemiyorum ama sizler istediğiniz renklerde yapmanız için arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, şöyle köşeden başlıyorum. Bu sırayı ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle 2 zincirle başladım. Aynı yere batırdım. Bir ikili trabzan daha yaptım bu köşeye. Daha sonra tüm trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir trabzanı atlamadan tüm trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şöyle sonuna geldim. Yine şu köşenin içindeyim. 2 tane batıyorum aynı yere. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve ilk sıramı bu şekilde bitirdim. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın, alttaki değil, onun yanındakine beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzanın önden beline doluyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle lastiğinizi bu boyda da bırakabilirsiniz. Birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Ben bir sıra daha lastik örüp bırakmak istiyorum. Yine 2 zincirle başladım. Bakın, önden beline doladıklarımızı önden, arkadan beline doladıklarımızı arkadan. Bütün sıra, kaç sıra örecekseniz hep bu şekilde ilerleyecek. Önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı da bu şekilde arkadan beline dolayarak ikili trabzan yaparak 3 sıra bence yeterli. Aslında 2 sıra da yeterliydi ama biraz uzun olsun istiyorum ben. Bebek olmadığı için ölçemiyorum. Ama sizler bebekleriniz varsa hemen onlara giydirip daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Hani bende manken ve bebek olmadığı için ben maalesef göz kararı yapıyorum. Şöyle bakar mısınız? 3 sıra bence güzel olacak. Evet, ben bu şekilde bir sıra daha örüp ipimi koparacağım. Daha sonra diğer kolumu da yapacağım ve şurada hemen şu etek kısmına yine aynı şekilde
beraber yapacağız. Yine lastik yapacağız arkadaşlar. Ben diğer kolu da bu kolu da bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Kolların lastiklerini bitirdim. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel oldu. Hemen şöyle bu tarafa geçelim. Aslında burası da aynı. Ama şu şekilde gideceğimiz için ters ve düz gideceğiz. Ama aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yine ipime bir düğüm attım. Aynı renk ipimle. Şöyle köşeden başlıyorum. Şöyle bu köşeye 2 zincir çektim. Aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi burada yine şöyle iplerimi de arkada yürütmek istiyorum. Yine bu sırayı şöyle tüm trabzan tepelerine batarak ikili trabzan olarak bitirmek istiyorum. Bu şekilde. Tek tek batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Diğer uca kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bütün trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle şu kısma yaptım sadece. Şu yan bölümleri hiç ellemedim. Şimdi burada 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine iki zincir çektim. Hemen dibindeki değil, onun önündekini önden alıyorum. Onun yanındakini arkadan. Bazen aniden olanlar giriveriyor odaya. Belki sesi gelmiştir küçük oğlumun. Bazen giriveriyorlar işte. Bu şekilde bir önden bir arkadan şeklinde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son bir trabzanım kaldı. O bir trabzanın da tepesine batarak yapıyorum. İkili trabzanımı. Daha sonra 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın hemen önümde önden beline dolanmışa önden dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline dolanmışa arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Yine bu sırayı bu şekilde devam edeceğim ve son sıram olacak. Yine sizler istediğiniz sırada aynen bu şekilde ilerleyerek devam edebilirsiniz. Benim için 3 sıra yeterli. Kollarına da zaten 3 sıra yapmıştık. Ben bu sırayı bitirip ipimi koparıp yine şu bölümlere de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben burayı da bitirdim. Kollarımız da tamam. Sadece kapşon ve şu bölümümüz kaldı. Buraya lastik yapmayacağım ama isterseniz lastik yapabilirsiniz. Ben sadece buraya sık iğne yapacağım. Birkaç sıra ve düğme için ilik açacağım. Hemen yine şunu söylemeyi unuttum. Alt lastiği yine 3.50 milimlik tığ ile yaptım. Şimdi yine 3.50 milimlik tığ kullanıyorum. Sadece 3 milimlik tığ kollara kullandım arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Hemen şöyle bakın. İlk trabzan tepesine batıyorum. Sabitliyorum. Yine arkadan ipimi yürüteceğim. Şöyle bakın, yatık trabzanlar var. Şöyle yatık trabzanın şöyle arasına da batabiliriz. Şöyle içine de batabiliriz. Her yatık trabzanın şöyle arasına 2 tane sık iğne yapacağım. Bir, tekrar aynı trabzan tepesine, daha doğrusu yan trabzanlar, şöyle yakından göstermek istiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Evet, böyle daha iyi oldu. Bakın şöyle yatık trabzanlar olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle tek tek batıp
sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle önünüzde zaten ilmekler geliyor. Eğer kasma yaparsa daha fazla çekersiniz. Potluk yaparsa daha az yaparsınız. Onu kendi elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle arkadan ipimi de yürütüyorum. Bakın şu şekilde şunun arasına batabiliriz mesela. Bir tane buraya yaptım. Bakın bunlar normal trabzan zaten. Bunları normal tepelerine batacağım ve sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde tek tek batabiliriz. Sadece şurada yatık trabzanlara bu şekilde yapabiliriz. Sadece zaten buralarda var. Diğerlerinde normal trabzanlar var. Normal trabzanlara birer tane sık iğne yapıp bu sırayı sık iğne ile bitireceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan geldik. Şöyle etrafını dolaştık ve burada bitirdim. Şimdi bu sırada yine bir zincir çekerek yine aynı işlemi yapacağım. Şöyle dibinden başlayarak sık iğnelerimi her sık iğne tepesine batırarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir üst sırada artık iliğimizi açacağız. Bu sırada açmak istemedim. Biraz şurayı kalın yapmak istiyorum. Çok ince olmasını istemediğim için bu sırayı da sık iğne olarak diğer tarafa kadar, yani şuraya kadar öreceğiz. Tüm çerçeveyi dolaşarak. Evet arkadaşlar, bir sıra daha sık iğne yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen burada sık iğne yapmaya devam ediyorum. Hemen böyle burada hızlıca göstermek istiyorum ilik yerini. İster şöyle göstereyim öncelikle. İster iliğinizi şu bölüme, ister bu bölüme, nereye isterseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi çok videoyu uzatmamak amaçlı şöyle hemen göstereceğim size. Bakın birkaç tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 düğmenizin büyüklüğüne göre şöyle mesela 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunu yaptığınızda düğmenizi bir deneyin. İlikten geçiyor mu geçmiyor mu diye ona göre ayarlayın. Aralık, düğmelerinizin, iliklerinizin aralığını gene kendiniz belirleyin. Bu şekilde ne kadar aralık olmasını istiyorsanız 1, 2, 3, 4, 1, 2, üçüncüye ve daha sonra devam ediyorum. İstediğiniz kadar, yani şuraya kadar kaç düğme takacaksanız bu şekilde iliklerinizi yapmaya devam edin. Daha uzatmaya gerek yok. Bu ilik bölümünü yaptıktan sonra kaç tane ilik yapmak istiyorsanız daha sonra bir kez daha geri dönüyoruz. Zincirlerin üzerine batarak, yani şöyle göstermek istiyorum hemen. Şimdi geriye döndük varsayalım. Şöyle. Bakın şöyle geriye döndük varsayalım. Bir sırada şöyle iliklerin üzerine batarak, yani zincirlerin üzerine batarak bir sıra daha sık iğne gideceğim ve bu bölümü de bitireceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Ben şimdi iliklerimi açıyorum. Bir sıra daha sık iğnemi gidiyorum ve sadece geriye düğmelerimiz ve buraya takacağımız pomponumuz kalacak. Evet arkadaşlar, ben hemen 2 sıra sık iğnemi ördüm. Şöyle elimde uygun düğmelerim yoktu. Kendim hemen şöyle sık iğneyle düğmeler yaptım kendimce. Sizlerin elinizde düğmeleriniz varsa istediğiniz renklerde takabilirsiniz.
Şöyle hemen göstermek istiyorum düğmelerimi de. Şöyle sık iğneyle içine de elyaf koyabilirsiniz ya da ördüğünüz yünün iplerinden doldurabilirsiniz. Ben öyle yaptım çünkü elimde elyaf olmadığı için ve tam şöyle kapşonun uç tarafına da şöyle minicik bir pompon koydum ve gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.